Merhaba değerli izleyiciler. Bu videoda özellikle Boltzmann'ın entropi tanımı bağlamında konfigürasyon uzayından faz uzayına kavramsal sıçramayı anlamak için sağlam bir temel sağlayacağız. Bunu daha ayrıntılı olarak açıklamak ve sentezlemek amacıyla öncelikle bu fikirlerin özellikle istatistiksel mekanik ve termodinamikle ilgili tarihsel ve teorik temellerini tanımalı ve ayrıca bu olguları açıklamak için gereken yetersizlikleri ve uzantıları ele almalıyız. Başlangıçta parçacık etkileşiminin yalnızca mekansal konumlandırmadan daha fazlasını içerdiği sistemlerin entropisini tam olarak ele almak için konfigürasyon uzayının yetersizliğini tartışmak gerekir. Bir sistemin tüm parçacıklarının konumları açısından geometrik temsilini ifade eden konfigürasyon uzayı gerçekten de önemli bir kavramdır. Ancak örneğin petrol su ayırma örneği gibi dinamik sistemlerle uğraşırken yetersiz hale gelir. Burada ayrım bu tür sistemlerin entropisinin yalnızca parçacıkların mekansal olarak nasıl düzenlendiğinin bir konfigürasyonu, bir fonksiyonu olmadığını, aynı zamanda momentumlarına yani kinetik davranışlarına da bağlı olduğunu kabul etmekte yatmaktadır. Zeytinyağı ve su karışımı durumunda yağ molekülleri arasındaki güçlü karşılıklı çekim yalnızca konumlarını değil, aynı zamanda hızlarını da değiştirir. Bu nedenle entropi artışını tanımlamak için hem konumları hem de momentumları içeren bir uzayda sistemin evrimini hesaba katmak gerekmektedir. Bu da bizi faz uzayı kavramına getirir. Konfigürasyon uzayının iki katı boyuta sahip faz uzayı fikri, bir sistemdeki parçacıkların hem konumlarını hem de momentumlarını dikkate aldığımızda doğal olarak ortaya çıkar. Faz uzayındaki her nokta belirli bir zamanda bir sistemin tüm durumunu temsil eder ve hem mekansal hem de dinamik bilgileri, konumlar ve momentumlar bağlamında kapsar. Faz uzayına geçiş, Boltzmann'ın entropiye yaklaşımının doğal bir uzantısı olarak görülebilir. Boltzmann'a göre entropi, belirli bir makro duruma, bir sistemin gözlemlenebilir durumu, karşılık gelen mikro durumların, yani farklı mikroskobik konfigürasyonlar sayısıyla ilişkilidir. Zeytinyağı ve su örneğinde entropi artışı yalnızca moleküllerin mekansal dağılımı değil, aynı zamanda sistem daha yüksek olasılıklı bir makro duruma doğru evrilirken hızlarını ve momentumlarını da yansıtır. Boltzmann'ın entropisinin istatistiksel yorumu burada hayati önem taşımaktadır. Sistem doğal olarak en olası yapılanmaya doğru evrilir. Bu da mümkün olan en fazla mikro duruma sahip duruma karşılık gelir. Bu olasılıkçı yorum entropinin izole sistemlerde artma eğiliminde olduğunu belirten termodinamiğin ikinci yasasına bağlıdır. Faz uzayının tanıtımı doğal olarak Hamilton mekaniği ile uyumludur. Hamilton mekaniğinde sistemin toplam enerjisi koordinatlar ve momentumların bir fonksiyon olarak ifade edilir ve hareket denklemleri sistemin durumunun zaman evrimini yönetir. Bu bağlamda faz uzayının avantajı hem konumların hem de momentumların tam bir tanımına izin vermesi ve sistemin durumunun zaman içindeki benzersiz evrimini temsil eden deterministik evrim eğrilerinin yani yörüngelerin ortaya çıkmasına neden olmasıdır. Bu deterministik doğa anahtardır. Başlangıç koşulları yani her parçacığın konumu ve momentumu verildiğinde sistemin gelecekteki ve geçmişteki davranışı faz uzayındaki evrim eğrisini takip ederek benzersiz bir şekilde belirlenebilir. Bu evrim eğrileri sistemin durumunun faz uzayında düzgün bir şekilde evrimleşmesini ve dinamik yasaların temel yapısını korumasını sağlayan Hamilton denklemlerinin çözümleridir. Faz uzayı bağlamında entropinin önemli bir yönüne değinelim. Bu da hacim kavramına bizi götürür. Faz uzayında sistem tarafından işgal edilen hacim, mikro durumlar açısından sistem termodinamik dengeye doğru evrildikçe büyür. Bu fikir faz uzayı hacminin Hamilton akışı altında korunduğunu belirten Liouville teoremi tarafından özetlenmiştir. Ancak sistem dengeye doğru hareket ettikçe daha yüksek entropili durumlarla ilişkili artan sayıda mikro durum nedeniyle faz uzayının erişilebilir bölgesi artar. Zeytinyağı örneğinde yağ molekülleri arasındaki güçlü etkileşimler bir araya geldiklerinde hızlarında bir artışa yol açar ve bu da faz uzayı hacminin genişlemesine karşılık gelir. Hacimdeki bu artış sistem faz uzayının daha büyük bir bölümünü keşfettikçe daha yüksek bir entropi durumunu temsil eder. Sistemin evrimi bu nedenle yalnızca yağ moleküllerinin uzaysal kümelenmesini değil, aynı zamanda kinetik enerjilerini de yansıtır. Ve ikincisi entropi artışında kritik bir rol oynar. Ayrıca sistemin evriminin deterministik doğasında araştırılması gerekir.
Sistemin faz uzayındaki yörüngesi Newton yasalarına göre deterministiktir ve zamanda ileri veya geri izlenebilir. Ancak mikroskopik hareket yasaları zamana göre simetrik olsa da, yani ileri ve geri aynı şekilde çalışsa da sistemin entropisi artar ve bu da makroskopik davranışta bir zaman okunu gerektirir. Bu termodinamiğin ikinci yasasının bir tezahürüdür. Makroskopik ve mikroskopik dinamikler ele alındığında mikroskopik açıdan geri dönüşümlü olan bir sistemde entropinin olasılıksal doğası sistemlerin daha yüksek entropi durumlarına doğru evrimleşmesini sağlar ve makroskopik düzeyde belirgin bir zaman asimetrisini ortaya çıkarır. Tartışmanın olası bir eleştirisi de faz uzayının tanımına içkin olan basitleştirmedir. Faz uzayının sistemin dinamiklerinin daha eksiksiz bir tanımına izin verdiğini haklı olarak belirtsek de entropi ile faz uzayı arasındaki bağlantı biraz daha nüanslıdır. Örneğin Boltzmann'ın orijinal entropi formülasyonu belirli bir makro durumla uyumlu mikro durumlarının sayısıyla ilgilenir. Ancak faz uzayı hacimlerinin evrimi Liouville teoremi tarafından kısıtlanır. Bu teorem faz uzayı hacmin korunurken sistemin faz uzayındaki yörüngesinin oldukça karmaşık hale gelebileceğini ve pratikte etkili bir şekilde daha büyük erişilebilir bir hacme yol açabileceğini belirtir. Bu konu hakkında biraz daha ayrıntılı teknik bilgi vermek gerekirse, istatistiksel mekanikte bir parçacığın hareketi ve enerjisi genellikle iki temel değişkenle tanımlanır. Bunlar momentum P ve pozisyon X'tir. Bu iki değişken birlikte sistemin faz uzayını oluşturur. Faz uzayı bir parçacığın tüm olası pozisyon ve momentumlarını içeren soyut bir uzaydır. Bir parçacığın hareket ederken izlediği yol bu faz uzayında bir eğri veya yüzey şeklinde görülebilir. Bir sistemdeki parçacıkların enerjisi sabit kalırsa tüm parçacıklar bu faz uzayındaki belirli bir eğri üzerinde hareket ederler. Yani enerji sabit olduğu için bu eğri üzerindeki tüm noktalar sabit enerjiye sahip olan parçacıkları temsil eder. İstatistiksel mekanik parçacıkların bu faz uzayındaki dağılımını ve nasıl hareket ettiklerini inceleyen bir alandır. Bu noktada devreye Liouville teoremi girer. Liouville teoremi faz uzayındaki bir sistemin zaman içinde nasıl geliştiğini açıklar. Bir sistemin faz uzayındaki hacmi zamanla korunur. Başka bir deyişle sistemdeki parçacıkların faz uzayındaki dağılımı zamanla değişse bile bu dağılımın hacmi aynı kalır. Bu teoremi anlamak için bir örnek üzerinden düşünelim. Elinizde eğri bir kase var ve içinde yuvarlanan bir bilye bulunuyor. Bilyeyi başlatıp hareket ettirdiğinizde fizik yasalarını kullanarak bilyenin 10 saniye sonra nerede olacağını ve ne kadar hızlı gideceğini tahmin edebilirsiniz. Ancak başlangıçta bilyenin tam olarak nerede olduğunu ve ne kadar hızlı hareket ettiğini mükemmel şekilde bilemeyebilirsiniz. Bu belirsizlik başlangıç durumuna dair sahip olduğumuz eksik bilgi olarak adlandırılır. Liouville teoremi başlangıçtaki belirsizliğiniz neyse bu belirsizliğin son durumda da aynı kalacağını söyler. Başka bir deyişle sistemde ne kadar bilgiye sahip olduğunuz zamanla artmaz ya da azalmaz. Bilginin korunumu anlamına gelir bu. Yani sistem hakkında ne kadar bilgiye sahipseniz zamanla bu bilgi miktarı sabit kalır. Ne bilgi kazanır ne de kaybedersiniz. Bu durumu daha iyi anlamak için faz uzayını bir grafik gibi düşünelim. Bilye faz uzayında bir nokta olarak temsil edilir ve bu nokta bilyenin izlediği yörünge boyunca hareket eder. Eğer bilyenin başlangıçtaki durumu hakkında bir belirsizlik varsa bu belirsizlik faz uzayında bir alan ya da bölge olarak düşünülebilir. Bu bölge birçok noktadan oluşur ve her bir nokta bilyenin olası pozisyon ve momentumlarını temsil eder. Belirsizliğiniz başlangıçta küçük bir bölgeyi temsil ediyorsa bu bölge zamanla yayılır. Ancak Liouville teoremi sayesinde bu bölgenin toplam hacmi değişmez. Bu da başlangıçtaki belirsizlik ne kadar büyükse son durumda da o kadar büyük olacağını ve bilginin zaman içinde korunacağını gösterir. Düşünün ki elinizde faz uzayında küçük bir belirsizlik alanı var. Bu alan dikdörtgen olarak temsil ediliyor ve dört köşesinde farklı renklerle noktalar bulunuyor. Bu dikdörtgen sistemin başlangıçtaki belirsizliğini temsil eder. Yani bir sistemde başlangıçta tam olarak nerede olduğunuzu bilmediğiniz durumları. Ancak bu belirsizlik zamanla sistemin hareketine göre şekil değiştirmeye başlar. Dikdörtgen faz uzayında bir paralel kenara dönüşebilir. Çünkü sistemin her parçası, pozisyon ve momentum farklı hızlarda ve yönlerde hareket eder. Hamilton denklemleri bir sistemin faz uzayındaki hareketini tanımlayan temel denklemlerdir. Bu denklemler bir sistemin pozisyonunu ve momentumunu, yani hareket enerjisi,
arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir. Faz uzayındaki hareketin yönünü ve hızını belirlerler. Başlangıçtaki dikdörtgen denklemlerle zamanla şekil değiştirir. Ama hacmi yani belirsizlik bölgesinin büyüklüğü değişmez. Bazı sistemler alternatif olarak kaotik davranışlar sergilerler. Bu sistemin çok küçük başlangıç farklılıklarına karşı aşırı derecede hassas olduğu anlamına gelir. Kaotik sistemlerde başlangıçtaki küçük belirsizlikler zamanla çok karmaşık hale gelebilir ve sistemin faz uzayında geniş bir alana yayılabilir. Bu durum faz uzayındaki şeklin çok ince ve karmaşık hale gelmesine yol açar. Ancak başlangıçta sahip olduğunuz basit dikdörtgen şekli zamanla ince uzun bir yapıya dönüşebilir ve bu yapının içinde çok karmaşık bir yapı da oluşabilir. Liouville teoremi gereği bu belirsizlik bölgesinin hacmi değişmez. Ve pratikte bu kadar karmaşık bir yapıyı takip etmek zor olsa da Liouville teoremi sağlamlığını korur. Bu nedenle teoriye göre bilgi kaybı olmasa da pratikte sistemi anlamak ve kontrol etmek zorlaşır. Bu durumu şu şekilde düşünebilirsiniz. Bilginin teorik olarak hala elinizde olduğunu bilseniz bile karmaşıklığı nedeniyle artık bu bilgiye ulaşmak daha zor hale gelir. Faz uzayı bir sistemin tüm olası hareket durumlarını temsil eden bir harita gibidir. Bir parçacığın nerede olduğunu ve ne kadar hızlı hareket ettiğini biliyorsak bu bilgileri faz uzayında bir nokta ile temsil edebiliriz. Parçacık hareket ettikçe faz uzayındaki bu noktada bir yol izler. Liouville teoremi faz uzayındaki hacmin yani sistemdeki belirsizlik veya bilgi miktarının zamanla sabit kaldığını belirtir. Bu eğer başlangıçta bir sistemde belirli bir belirsizlik varsa bu belirsizliğin zamanla yayılıp şekil değiştirebileceği ancak toplam hacmin aynı kalacağı anlamına gelir. Belirsizlik genişlese bile faz uzayındaki toplam belirsizlik miktarı değişmez, yalnızca şekli farklılaşır. Başka bir deyişle sistem hakkında sahip olduğumuz bilgi zamanla artmaz veya azalmaz. Sadece farklı şekillerde ifade edilir. Daha önceden bahsettiğimiz gibi kaotik sistemlerde de başlangıçtaki küçük belirsizlikler zamanla büyüyebilir ve faz uzayında karmaşık şekiller oluşturabilir. Ancak Liouville teoremine göre belirsizlik ne kadar büyürse büyüsün toplam belirsizlik miktarı sabit kalır ve faz uzayında toplam bilgi korunur. Başka bir açıdan da bakarsak kaotik sistemlerde belirsizlik zamanla çok karmaşık hale gelebilir ve sistemi takip etmek zorlaşabilir. Bilgi teoride kaybolmasa bile pratikte bu bilgilere ulaşmak zorlaşır. Daha önce de belirttiğimiz gibi başlangıçta sistemin olası durumlarını küçük bir dikdörtgen olarak düşünürsek bu pozisyon ve hız hakkında küçük belirsizliklerin aralığına sahip olduğumuzu göstermektedir. Zamanla sistem hareket ettikçe bu dikdörtgen şekil değiştirir, uzar, bükülür, kıvrılabilir. Ancak şeklin ne kadar değişse değişsin bu belirsizlik bölgesinin büyüklüğü yani faz uzayındaki toplam hacim aynı kalır. Kaotik sistemler içinde örneğin hava durumu tahminlerini verebiliriz. Burada hava durumunu tahmin ederken küçük belirsizlikler örneğin sıcaklık ve basınç ölçümündeki küçük bir hata kısa bir süre içerisinde büyük değişikliklere neden olmaktadır. Ancak bu sistemin sahip olduğu toplam bilgi ve olasılıkların zamanla korunduğunu yadsımaz. Liouville teoremi faz uzayındaki toplam bilgi ve belirsizliğin zamanla sabit kaldığını söyler. Ancak sistemin davranışını izlemek giderek zorlaşır. Ve buradaki faz uzayındaki şekiller gerilir, bükülür, takip edilmesi güçleşir. Bu nedenle pratikte sistemin geleceği hakkında bilgi kaybetmiş gibi hissedebiliriz. Çünkü sistemi izlemek zorlaşır. Fakat teorik olarak bilgi kaybolmamakta sadece daha karmaşık hale gelmektedir. Bu kavramlar karmaşık sistemlerin davranışını anlamak için kritik öneme sahiptir. Özellikle farklı analiz ölçekleri arasında geçiş yaparken, diyelim bir laboratuvar deneyinden galaktik ölçeğe geçtiğimizde entropi dinamiklerini göz önünde bulundururken bunları daha yakından incelemeliyiz. Liouville teoremi özellikle Hamilton dinamikleri çerçevesinde klasik mekaniğin temel taşıdır. Teorem Hamilton sistemleri için faz uzayındaki hacmin sistem evrimleştikçe korunduğunu ileri sürmektedir. Faz uzay hacminin bu şekilde korunması sistemin özgül dinamiklerinden bağımsızdır. Yani parçacık, sıvı veya alan sistemi olup olmadığına bakılmaksızın deterministik klasik sistemlerin temel bir özelliğidir. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse faz uzayında t eşittir 0 başlangıcında R0 ile gösterilen ve hacmi V olan bir bölgeye ele alalım.
Sistem evrimleştikçe R0 bölgesi Hamilton hareket denklemleriyle tanımlanan faz uzayı yörüngeleri boyunca taşınır. Ve o anda yeni bir bölge olan RT'ye dönüşür. Liouville teoremine göre RT'nin hacmi R0'ın hacmiyle aynı kalır. Yani VRT eşittir VR0'dır. Bu değişmezlik faz uzayındaki bölgelerin evrimleştikçe gerilmesi ve sıkıştırılması olarak görselleştirilebilir. Bu deforme olan ancak sabit hacmi koruyan sıkıştırılamaz bir akışkana benzer. Ancak faz uzayı hacminin korunması izole sistemler için entropinin artması gerektiğini belirten termodinamiğin ikinci yasasıyla çelişmez. Temel ayrım Boltzmann'ın entropi kavramının pratik uygulaması için kritik öneme sahip olan kaba tanelilikte yatmaktadır. Faz uzayındaki kesin mikro durum dağılımı hacmi koruyan bir şekilde evrimleşirken makro durumları sıcaklık, basınç gibi büyük ölçekli özellikler temsil eden kaba taneli bölgeler aynı şekilde korunmaz. Zamanla sistem evrimleştikçe başlangıçtaki kaba taneli bölge yayılabilir ve daha karmaşık hale gelebilir. Her bir farklı makro durumlara karşılık gelen birden fazla kaba taneli bölgeyi kapsayabilir. Bu yayılma sistem için erişilebilir mikro durumların sayısında bir artışa yol açar. Ve bu da Boltzmann'ın tanımına göre entropideki artışı yönlendiren şeydir. Dolayısıyla Liouville teoremi altta yatan mikro durum dinamiklerini tanımlarken ikinci yasa makro durumların davranışını veya sistemin kaba taneli görünümünü yakalar. Genellikle Newton dinamiklerinin mikroskopik geri döndürülebilirliğini termodinamiğin ikinci yasasının ima ettiği makroskopik geri döndürülemezlikle uzlaştırmak için kullanılan kaba tanelileştirme kavramına değineceğiz. Kaba tanelileştirmede mikro durumların ince ayrıntıları ortalama olarak alınır ve sistem dengeye doğru evrilirken entropide etkili bir artışa yol açar. Faz uzayı yörüngelerinin deterministik doğası entropinin olasılıksal yorumuyla birleştiğinde entropinin artışını ve dengeye yaklaşımı anlamak için ikna edici bir çerçeve sağlar. Mikroskopik dinamiklerle makroskopik davranış arasındaki bu etkileşim istatistiksel mekaniğin merkezinde yer alır ve ergodiklik, kaos ve zamanın termodinamik oku gibi daha karmaşık konuların anlaşılması için güçlü bir temel görevi görür. Özellikle Hamilton mekaniği bağlamında faz uzayının matematiksel yapısını daha derinlemesine incelemek ve denge dışı istatistiksel mekanikteki modern tekniklerin entropiyi ve karmaşık sistemlerin dinamiklerini anlamada çözülmemiş bazı sorunları nasıl ele aldığını keşfetmek faydalı olacaktır. Burada gündeme gelen kritik bir nokta kuantum mekaniğinin ortaya çıkışı ve faz uzayına nasıl doğal bir ölçü dayattığıdır. Bu doğal ölçü Planck sabitinin H'ın faz uzayındaki hacimler için bir ölçekleme faktörü sağladığı kuantum teorisinin ayrık doğasından kaynaklanır. Kuantum mekaniğindeki faz uzayı temelde granüllerdir ve faz uzayı hacimleri H ile ölçeklendiğinde boyutsuz sayılar haline gelir. Bu granüllerlik faz uzayının sürekli olduğu klasik fiziğin aksine kuantum mekaniğinin kuantize bir yapı dayatması nedeniyle önemlidir. Klasik fizikte tek boyutlu bir hacim, örneğin bir eğri, doğası gereği iki boyutlu bir hacimden, örneğin bir alandan daha küçük görünür. Ancak kuantum mekaniği bu hacimlerle aynı ölçü birimini vererek bunları saf sayılara dönüştürür ve bu bakış açısını değiştirir. Bu nicelemenin günlük bağlamlarda genellikle algılanamamasının nedeni Planck sabitinin aşırı derecede küçük olmasıdır. Bu da granüleriteyi mikroskopik sistemler için olmasa da makroskopik sistemler için pratik olarak görünmez hale getirir. Klasik mekaniğin büyük sistemler için bu kadar iyi çalışmasının nedeni budur. Kuantum seviyelerindeki farklar bu tür ölçeklerde çok küçüktür. Bununla birlikte granülerite Planck kara cisim radyasyonu spektrumunda örneklendiği gibi belirli kuantum sistemlerinde önemli hale gelir. Kuantum fiziği bağlamında fotonlar farklı faz uzay hücrelerini işgal eder ve kuantum mekaniği davranışlarını yönetir. Farklı foton sayıları içeren sistemler için farklı boyutlara sahip kuantum faz uzaylarının tanıtılması, kuantum teorisinin termodinamikle nasıl bütünleştiğinin incelikli ama derin bir çıkarımıdır. Ancak bu çok boyutlu uzayların tam olarak ele alınması bu tartışmanın kapsamını aşar. Boltzmann'ın entropi formülü S eşittir K log V. Burada V makroskopik bir duruma karşılık gelen faz uzayı hacmidir. Entropiyi kaba taneli faz uzayının hacmiyle ilişkilendirir. V belirli bir makro duruma karşılık gelir ve kaba taneli bölgenin faz uzayı hacmini temsil eder. Logaritmik ilişki entropinin mikro durum sayısıyla nasıl ölçeklendiği konusunda merkezi bir öneme sahiptir. Makroskopik sistemlerde parametreler, örneğin sıcaklık, basınç ve kimyasal bileşim gibi ayırt edilemeyen durumların gruplandırıldığı kaba tanelileşme prosedürü
faz uzayının geniş ve ayrıntılı yapısını ele almanın pratik bir yolunu sağlar. Bu yaklaşım ayrıca faz uzayındaki boyut farklılıklarını da dikkate alır. Faz uzayı bütünüyle sonsuz veya aşırı büyük olabilirken kaba tanelileştirme mikro durumları etkili bir şekilde daha büyük bölgelere gruplandırarak bu karmaşıklığı azaltır. Boltzmann'ın entropi formülü hacim V'nin belirli bir makroskopik yapılandırmayla yani makro durumla uyumlu mikroskopik yapılandırmalarının sayısına karşılık gelmesiyle sistemin düzensizliği veya çokluğunun bir ölçüsünü sağlar. Logaritmaların kullanımı bu geniş faz uzayı hacimlerini yönetebilir bir niceliğe, sistem dengeye doğru hareket ettikçe artan entropiye sıkıştırır. Logaritmik fonksiyon olmadan entropi faz uzayı bölgesinin hacmiyle doğrusal olarak artacaktır. Bu da entropinin olasılıksal doğasını ve tipik olarak dahil olan çok sayıda mikro durumu uygun şekilde yansıtmaz. Logaritmaların seçimi matematiksel anlamda istatistiksel mekanik ve çokluk kavramıyla derinden bağlantılı olmaktadır. Entropi temelde kaç tane mikroskopik konfigürasyonun yani mikro durumun belirli makroskopik konfigürasyon ölçeğine karşılık geldiğini bir ölçüsüdür. Termodinamiğin ikinci yasası izole bir sistemin entropisinin zamanla artma eğiliminde olduğunu ve termodinamik denge durumuna yol açtığını belirtir. Bu kavram entropinin olasılıksal doğasıyla derinden bağlantılı olmaktadır. Düşük entropi birkaç erişilebilir mikro duruma sahip oldukça düzenli bir duruma karşılık gelirken yüksek entropi ise birçok olası mikro duruma sahip düzensiz bir durumu ifade eder. Örneğin bir yumurta kırıldığında yüksek entropili bir duruma girer. İlginç bir şekilde kırık yumurtanın yüksek entropili karmaşa durumu hala özel olarak kabul edilir. Yani tüm parçacıkların hareketi tersine çevrilirse sistem teorik olarak mükemmel bir şekilde sağlam bir yumurtaya geri dönebilir. Bu fiziksel yasaların zaman geri dönüşümlülüğünü yansıtır. Newton ve Hamilton denklemleri tersine çevrilebilir. Tüm parçacık hızları tersine çevrilseydi sistem zaman içinde adımlarını geriye doğru izlerdi. Ve bu da yumurtanın kendini yeniden bir araya getirmesi varsayımsal durumunda olduğu gibi potansiyel olarak entropiyi azaltırdı. Ancak bu tür zaman tersine çevrilmiş evrimler termodinamik ikinci yasası bağlamında aşırı olasılık dışı durumları temsil etmektedir. Fiziksel olarak mümkün olsa da bir sistemin entropisinin kendiliğinden azalması yani düzensizlik sürecinin tersine çevirmesi o kadar küçüktür ki bunun imkanı çoğu pratik durumda göz ardı edilebilir. Mikroskopik zaman tersine çevrilebilirlik ile makroskopik geri çevrilemezlik arasındaki bu ayrım ikinci yasayı anlamak için merkezi bir öneme sahiptir. Faz uzayının kaba taneli yapısı doğal olarak bunu açıklar. Bu tür olasılık dışı tersine çevirmelere izin verecek ince taneli ayrıntıları filtreler ve bunun yerine daha yüksek entropiye doğru genel makroskopik eğilime odaklanır. Parçalanmış yumurta yüksek entropili bir durumdayken bile zamanın tersine çevrilmesine olanak tanıyan parçacık hareketleri arasındaki kesin korelasyonlar nedeniyle hala özel olarak kabul edilebilir. Ancak bu tür bir özel olma durumu Boltzmann'ın entropi tanımının yakaladığı şey değildir. Entropi ince parçacık korelasyonları değil, makroskopik değişkenler açısından özel olma halinin eksikliğini ölçer. Düşük entropili bir durum çok sınırlı sayıda mikro duruma karşılık geldiği için özeldir. Oysa yüksek entropili bir durum çok daha fazla mikro duruma karşılık geldiği için özel değildir. Bu ayrım entropinin hesaplanmasında kaba tanelileşmenin önemini vurgular. Kaba tanelileşme veya kaba taneleme parçacık hareketinin mikroskopik ayrıntılarını göz ardı eder ve bunun yerine termodinamik durumu tanımlamak için yeterli olan sıcaklık ve basınç gibi makroskopik özelliklere odaklanır. Termodinamiğin ikinci yasası sistem düşük entropili durumlardan yüksek entropili durumlara doğru evrimleşme eğiliminde olduğundan bu kaba taneli görüşten doğal olarak ortaya çıkar. Kaba tanelilik süreci sistemin mikro durumunun ince taneli ayrıntılarını filtreleyerek bunun yerine çok sayıda parçacığın kolektif davranışına odaklanır. Bu nedenle kırılmış bir yumurta gibi yüksek entropili sistemler mikroskopik dinamikleri ayrıntılı olarak incelendiğinde yine de özel olarak kabul edilebilir. Ancak termodinamiğin ikinci yasası bu tür mikroskopik korelasyonların genel düzensizlik artışıyla alakasız olduğu makroskopik perspektifle ilgilenir. Yerel bir laboratuvar sisteminden tüm Samanyolu galaksisini kapsayan bir sisteme kadar farklı bağlamlarda entropinin tanımı hakkında bir düşünce deneyini sunalım. Bir laboratuvar ortamında sınırlı sayıda serbestlik derecesiyle uğraştığımızı varsayalım. Örneğin bir sistem birkaç parçacıktan oluşabilir ve faz uzayı bu parçacıkların konumları ve momentumları tarafından tanımlanır. Faz uzayındaki karşılık gelen kaba taneli bölge küçüktür ve entropi laboratuvar koşulları altında
bu parçacıkların erişebildiği mikro durum sayısına göre hesaplanır. Ancak laboratuvar çok daha büyük bir sistemin parçası olarak kabul edilirse, örneğin Samanyolu galaksisi, faz uzayı galaksinin parçacıklarıyla ilişkili tüm serbestlik derecelerini içerecek şekilde önemli ölçüde genişler. Bu genişletilmiş sistemde laboratuvar deneyini temsil eden kaba taneli bölge çok daha büyük bir faz uzayının küçük bir alt kümesi haline gelir ve laboratuvarla ilgili entropi değeri galaksinin bir bütün olarak ilişkili olduğu çok daha büyük entropi tarafından gölgede bırakılır. Bu ölçekleme davranışı istatistiksel mekanikteki sistemlerin doğasında vardır. Sistemi bir faz uzayı serbestlik derecesi sayısıyla üstsel olarak büyür. Bu nedenle hesaplamaya dış serbestlik dereceleri, örneğin galaksinin kütle çekim alanı, yıldızların dağılımı dahil edildiğinde faz uzayı ve kaba taneli bölgeler orantılı olarak genişler. Bu fikir tüm sistem için bir ürün uzayının, yani bu P ile gösterilsin, inşasına yol açar. Bu iç faz uzayı S'nin laboratuvara karşılık gelir ve dış faz uzayı E'nin galaksinin geri kalanına karşılık gelir. Kartezyen çarpımıdır. Matematiksel olarak bu ürün uzayı P eşittir S çarpı E olarak gösterilir. Ürün uzayları kavramı yerel ve küresel entropi arasında ayrım yapılması gereken sistemlerde özellikle önemli hale gelmektedir. Örneğin kozmolojide evrenin entropisi her ikisini de yöneten temel ilkeler aynı olmasına rağmen herhangi bir yerel sistemin entropisinden çok daha büyüktür. Faz uzayının bu hiyerarşik yapısı kuantum seviyesinden kozmolojik seviyeye kadar farklı ölçeklerdeki sistemleri analiz etmek için güçlü bir araç sunar. Faz uzayı bir sistemin her bir parçacığının veya ögesinin tüm olası durumlarını temsil eden bir kavramdır. Bir sistemi tamamen anlamak ve tarif etmek için o sistemin hem iç hem de dış serbestlik derecelerini dikkate almamız gerekir. İç serbestlik dereceleri sistem içinde örneğin bir laboratuvardaki parçacıkların konumları ve hızları olan olayları temsil eder. Dış serbestlik dereceleri ise sistemin dışındaki örneğin bir galaksinin genel yapısı ve galaksideki büyük ölçekli olayları içerir. Bu ayrım küçük bir laboratuvar deneyini anlamak için önemli hale gelir. Eğer sadece laboratuvarın içindeki olaylarla ilgileniyorsanız o sistemin faz uzayını tanımlamak için sadece iç serbestlik derecelerini dikkate alırsınız. Ancak laboratuvarın dışındaki evrenin geri kalanını da hesaba katmak isterseniz bu sefer dış serbestlik derecelerine dahil etmeniz gerekir. Böylece sistemin tam faz uzayı laboratuvarın içindeki durumlar ile dışındaki geniş sistemin durumlarının birleşimi haline gelmektedir. Bu birleşim tüm evrenin faz uzayı olarak adlandırılan daha büyük bir uzayı oluşturur. Bu büyük faz uzayı hem iç sistemin, laboratuvarın hem de dış sistemin, örneğin galaksinin serbestlik derecelerini kapsar. Laboratuvardaki deneyci sadece laboratuvarın içindeki olaylarla ilgilendiği için dış dünya veya dış uzayın etkisini genellikle göz ardı eder. Bu şuna benzer: bir odayı ele alıp o odanın içindeki dağınıklığa bakarak düzensizlik ölçüyorsunuz. Fakat sonra o odanın içindeki düzenle birlikte bütün bir evi hesaba katarsanız evin genel düzeniyle ilgili de bir entropi hesaplamanız gerekir. Yani küçük odanın entropisiyle bütün evin entropisi farklı olacaktır. Çünkü daha fazla serbestlik derecesi, yani daha fazla karmaşıklık işin içine girmiş olur. Dolayısıyla laboratuvarın entropisini hesapladığınızda laboratuvar dışındaki serbestlik derecelerini göz ardı ederek daha basit bir hesap yapabilirsiniz. Ancak tüm sistemi hesaba kattığınızda dış etkileri de dahil ederek daha büyük bir entropi hesabına ulaşırsınız. Küçük sistemlerde dış etkiler ihmal edilebilir. Ancak evrensel ölçekte, örneğin kara delikler gibi kozmik olayları düşünürsek, bu dış etkiler çok daha büyük bir rol oynar ve bu tür hesaplamalarda ihmal edilemez hale gelir. Burada önemli bir nokta iç ve dış serbestlik dereceleri arasındaki bağımsızlık varsayımıdır. Bu varsayım durumu basitleştirir ve ürün uzayının iç ve dış faz uzaylarının doğrudan bir ürünü olarak ele alınmasına olanak tanır. Gerçekte laboratuvardaki sistem ile dış ortamdaki etkileşimler olsaydı, örneğin yerçekimi etkileri, radyasyon veya herhangi bir dış alan, faz uzayları artık bağımsız olmazdı ve ürün uzayı bu etkileşimleri hesaba katmak zorunda kalırdı. Ancak çoğu pratik amaç için, özellikle laboratuvar deneyleri bağlamında, dış serbestlik dereceleri etkili bir şekilde birbirinden ayrılır ve laboratuvardaki entropi değişimlerini incelerken bunları güvenle göz ardı edebiliriz. Evrenin entropisini veya kara delikler gibi belirli astrofizik fenomenleri analiz ederken dış serbestlik dereceleri temel bir rol oynar. Özellikle kara deliklerin önemli bir entropiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu da Bekenstein-Hawking formülüne göre olay ufkunun alanıyla orantılıdır. Bu nedenle evrensel entropi dengeleriyle uğraşırken dış sistemlerin katkısını dahil etmek esastır.
Faz uzayı ve entropi hakkındaki bu katmanlı anlayış, termodinamik kavramları küçük, kontrollü sistemlerden galaksilerin büyük ölçeklerine ve evrenin kendisine kadar genişletirken çok önemlidir. Nihai içgörü, termodinamiğin ikinci yasası ve Boltzmann'ın entropi tanımı tipik olarak yerelleştirilmiş sistemlerde uygulanırken, bunların tam etkilerini ancak laboratuvarın ötesinde evreni tanımlayan çok çeşitli dış serbestlik dereceleri de dahil olmak üzere tüm sistem dikkate alındığında belirgin hale gelmesidir. Bu bağlamda faz uzayının kuantum mekanik yapısının termodinamik davranışı, özellikle mutlak sıfıra yakın sistemlerde veya kuantum etkilerinin önemli hale geldiği denge dışı durumlarda nasıl etkilediğini daha derinlemesine incelemek gerekmektedir. Ayrıca kaba taneli modern istatistiksel mekanikteki rolünün ergodiklik veya kaos teorisi kavramıyla nasıl ilişkili olduğunu da anlamamız ve bu şekilde ayrıntılı bir şekilde tartışmamız entropi ve ikinci yasanın analizine ek bir derinlik sağlar. Ergodisite veya bir sistemin yeterli zaman verildiğinde tüm erişilebilir mikro durumları araştırdığı varsayımı, Boltzmann'ın istatistiksel yaklaşımının altında yatan incelikli ancak temel bir varsayımdır. Daha fazla tartışma için olası bir alan Liouville teoremi ile kuantum mekaniği arasındaki etkileşimdir. Liouville teoremi kesinlikle klasik Hamilton sistemlerine uygulanırken kuantum mekaniğindeki üniter evrim açısından tartışılan kuantum karmaşıklığı daha eksiksiz bir resim sağlamak için araştırılabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.